Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ipler gerçekten dokusu çok sert, çanta için çok uygun ipler. Tahtakale'de, Eminönü Tahtakale'de paket ipleri, jüt ipler satan dükkanlar var. Oradan aldım. Yıllarca önce de bu iplerden alışveriş fileleri örülüyordu. Kolay kolay deforme olmayan, bozulmayan ipler. Ben de örmüştüm bir çanta kendime. Ben de yıllarca kullandım. Gerçekten hiç bozulmadı. Hani ben pamuklanır falan diye düşündüm ama asla öyle bir şey olmuyor. Gerçekten uzun yıllar kullanacağınız bir ip. Bulabilirseniz çevrenizde böyle ipler satan yer varsa mutlaka değerlendirin. Renklerinden de alabilirsiniz. Çok güzel çantalar örebilirsiniz bu iplerle. Fakat e, çanta motifi biraz fazla ip götürüyor. Şu 700 metreydi. Genişçe bir bobinde en fazla 150 gram, 200 gram falan kaldı elimde. Yani bayağı ip yedi. O yüzden de dokusu sert bir ip olduğu için bir tık daha ağır oldu. Diğer örgü çantalara nazaran. Ama elinize aldığınız zaman ay ne ağır çantaymış demiyorsunuz. Sadece bir tık şöyle ağırca bir çanta oldu. Eğer daha hafif bir çanta olsun istiyorsanız yine de bu modeli örmek için şu Nako denim çok ideal. Çünkü yoğun bir ip kullanılıyor bu motiflerde. Bu çok ideal. Şu motiflerin 7 santimi geçmemesi gerekiyor. 7,3 santim falan ancak güzel oluyor. Ama 8'i falan bulmaması gerekiyor, 8 santimi. Çünkü çanta gerçekten çok gereksiz bir uzunluğa ulaşıyor o zaman. 7 santim motife ulaşmak için bunda 9 sıra ördüm. Bu ip çünkü yoğun sert bir ip. 9 sıra ördüm. Bunda denedim. Bunda 13 sıra. Zaten ideali de motifin 13 sıra olması. Bunda 13 sıra ördüm ve muazzam oldu. Alize Cotton Gold Plus. Bu da nefis bir ip. Son zamanlarda, son günlerde kullandığım, yoğun kullandığım iplerden bunlar. Her şey yapabilirsiniz. Çanta dahil. Bununla da denedim. 11 sırada 7 santimi buldum. Bunda 13 sırada ki ideali 13 sıra. Bunda 11 sırada 7 santimi buldum. Bunda 9 sırada. Eğer böyle bir ip bulabilirseniz yapın, yıllarca kullanırsınız. Aynı şekilde bunlarla da öyle. Kolay gelsin, başlayalım. 3,5 numara tığ kullanıyorum. Şurada bir tane motif eksik. Onu şimdi burada öreceğiz. Sapın bir tanesini ördüm. Yine burada diğerini öreceğiz. Püskül yapacağız. Bir tane daha yapıp yan tarafa bağlayacağız. Bir de şu ek yerlerini birlikte çalışacağız. Zaten çok fazla modelli bir çanta olmadığı için çok kolay öreceğiniz gerçekten kolay bir çanta. Yani yeni başlayanlar da rahatlıkla örebilir. Şurada da dikiş ipini bıraktım ki buradan ördükten sonra ek yerine çalışabilmek için. Sihirli halka içine 1, 2, 3, 4, 5 zincir, ikili trabzan, 3 tane, şu 5 zincir aradaki 2 zincir araya, diğer 3 tanesi sıra bittikten sonra şu üçlü trabzanın bir tanesi olacak. Ek yerleri ortalara gelmemesi için motifleri böyle başlarsak hep başlangıç yerleri motiflerin ortalarında kalır ve örgüsünde yani görünen kısımlarda ek yeri olmaz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan. 1, 2, 3. Tekrar 2 zincir.
3 trabzan. Bir, iki, üç oldu. Gene 2 zincir. 1, 2. Şurada 5 zincir çektiğimiz yer. Üçüncü zinciri şuradan 2 tane bırakıyoruz. Şu aralardaki gibi. Şuna batıyoruz. Ve üçlü trabzanın bir tanesi oluyor. Bunu buradan sıkıp ileride zaman içerisinde açılmaması için şöyle bir bağlıyoruz. Düğüm yapıyoruz. Sonra da aralarından yürüterek ipi kaybediyoruz sonra. Şu araya geliyorum. Şuraya. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Doluyorum. Gene boşluğa bir trabzan doluyorum. Bu sefer araya. Şöyle araya batıyoruz. İki. Şu 3 trabzan araya batarak bir tane de başlarken yan tarafa batmıştık. Bu artışı. Şimdi bir artış daha yapıyoruz boşluğa. 3'tü. Şimdi 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir doluyoruz. Gene boşluğa. Diğer üçlü trabzanın fazla olanını yapıyoruz. 5 olacak o da. Doluyorum. Tekrar 2, 3. Fazlasını da örüyorum. Artışını. 2 zincir. Gene boşluğa. Doluyorum. 2, 3, 4. Bu 5. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 zincir. Bir, iki, üç. İçeriden almalı. Bu boyutlu trabzan. Şu gene en son. Bu sıranın en son trabzanı. Tam ortadakine batıyorum. Bu şekilde. Gene diğer sıra için boşluğa geliyorum. Gene 5 zincir. 3, 4, 5. Gene doluyorum. Gene boşluğa bir trabzan. Şimdi şuradaki 5 taneyi örüyorum. Bir tane arttırmıştık. 2, 3, 4, 5, 6. Bir de artışı 7. 3'tü. 5 oldu. Şimdi 7. Bu şekilde sırayı bitiriyorum ve bir sıra daha dolanıyorum. 9. 9 sırada şu 7 santime ulaştık. Ben göstereyim. Şöyle bu 7.1, 7.2, en fazla 7.3'e kadar, yani buçuğu bile bulmasın.
7 santimlik motifler, çünkü 4 motif kullanıyoruz. Sonra altta da kendi genişliği var zaten. Orada da motifler var. Bir motif de sap kısmında kalıyor. Birer motif yüksekliğinde. 4 motif olduğu için 8 santimi sakın bulmasın motiflerin genişlikleri. Dediğim gibi 9 sırada 7 santimi buldum. Ama diğer iplerle işte normali 13 sıra. Eğer 13 sıra örerseniz buraları, çanta daha başka bir havada oluyor. Dediğim gibi Nako denim bunun için çok ideal. Olmadı, Alize Cotton Gold Plus çok güzel olur tercihen. Ama bu iplerden de bulursanız mutlaka bu iplerden kullanın. Çantalar örün. Renklilerini de kullanabilirsiniz. İpten çok memnun kalacaksınız. Çanta için gerçekten ideal. Şimdi motifi ben bir sıra daha örüp bu şekilde örüp bitiriyorum. Şöyle 7 santimden fazla olmasın motifler. Gereksiz bir uzunluk oluyor çantada. Şimdi eksik olan yeri tamamlıyoruz. Şöyle buraya dikilecek. Şimdi dikerken dikkat edeceğimiz, hangi tarafı dikiyorsak tam birbirine paralel olan ilmekleri kullanacağız. Şu aralarda 2 zincir vardı. Bu tarafa dikseydik şu 2 zincirin bir tanesi de bu tarafta olacaktı. Şimdi o 2 zincirin bu taraftaki zincirinden, bölümünden başlıyoruz. Her iki motif içinde. Yani bir diğerini atlarsak şu birleştirme yerleri kötü durur. Şöyle bakın. Orta, şu benim durduğum iğnenin durduğu yer tam ortadaki ikinci zincirde. Burada da şurası. Bunlara dikkat edersek örgülerimiz çok daha kaliteli, güzel olur. Sonra başlıyoruz örgünün. Ben motifleri genelde böyle çırparak dikmem. Şu şekilde dikmem. Fakat görüntü, şu çıkan görüntü motifin kendi dokusuyla çok örtüşüyor. Şu kısımlar, şu atarak diktiğimizde şu kısımlarla motifin kendisi birebir örtüşüyor. O yüzden bu dikiş iyi oldu bu motif için. Şu şekilde karşılığına tam birbirinin karşılığı olan ilmeklere batıyoruz. Bakın şu oluşan doku şu motifin kendi dokusuyla çok örtüşüyor. Çok yakıştı. O yüzden bu dikiş bu motif için iyi oldu. Çünkü ek yerleri de önemli. Tam köşeye geldik. Hemen ilk zincir ve buradaki zincir. Bu tarafa geçiyoruz. Şuraya da ikinci zincire bağlıyorum. Hangi tarafı, kenarı örüyorsak o kenarın ilmeklerini kullanıyoruz. Bu tarafa geçmiyoruz. Çünkü motifi kastırırız. Gene şuraya da bağlıyorum.
Ortada bir boşluk kalmaması için. Şimdi şu zincir ve bu zincir karşılıklı. Nasıl, motif çok güzel oturdu. Hemen örgülerinden başlıyoruz. Tam karşılıklı dikişi bitiriyorum. Motif birleştirmelerden de söz edeyim. Şöyle 4 sıra, böyle de hem yüksekliği hem eni 4'er motif. 16 motif var ön cephede. 2 de yukarıya çıkış, yani askıyla bir olan bir taraf var. Tamamı 50 motif. Şu 4 grubu, dörtlü grubu önce bir birleştiriyoruz. Az önce gösterdiğim gibi şu araları dikiyoruz. Sonra diğer araları dikiyoruz. Şu tek motifi de üzerine şuralara dikiyoruz. Sonra arka tarafı gene şuradaki şu 16 motifi gene aynı şekilde dikiyoruz. Hazırlıyoruz. Sonra şu aradaki çantanın derinliğini veren yere yine tek tek üst üste dikiyoruz. Burada da 14 motif var. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 motif de yanlarda var. Bunları da üst üste tek tek dikiyoruz. Sonra tamamını motiflerin kenarlarından dolanarak her iki tarafı birbirine dikerek tutturuyoruz. Tamamı bu. Motifi de çok basit olduğu için kolay bir çanta. Şimdi sapını da şöyle yaptım. Onu da göstereyim. Hani ince oldu derseniz bir sıra daha. Ben 3 sıra ördüm. Bir sıra daha ister aslında. 4 sıra örebilirsiniz. Şu aradaki iki zincirin buraya yakın olan tarafına batıyorum. Kaç santim yapmışım? Zincir sayısı 86. Sanırsam. Tabii çok da emin değilim. Unutmuş olabilirim. Bir tekrar bakayım. santim örmüşüm sapı. Çünkü biraz eksik ördüm. Çünkü şu motifler de askıya dahil. Şuralar. O yüzden daha kısa ördüm. Çok uzun, çirkin olur öteki türlü. Çünkü şurada çanta şurada bitiyor. Şuradaki yükselti de askıya dahil olduğu için daha kısa tuttum sapı. Şunun gibi zincir çekiyorum. Zincir sayısı 86 değil. 68 örmüşüm. Dediğim gibi şu derinlikte askıya dahil olduğu için daha kısa ördüm. Şimdi şurada bağladığım gibi şuradaki şu üste yakın olan şu iki zincirin şu kenara yakın olanına şu şekilde bağlıyorum. Şimdi zinciri bağladım. Üzerinin sık iğnesini öreceğim için hemen
yanındaki ilmeğe şöyle bir kaydırıyorum ilmeği. Oturtuyorum. Sapı şuraya iyice oturtuyorum. Döndürüyorum örgüyü. Ve sık iğneyi örmeye başlıyorum. Diğer tarafa kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. Şu hemen yanındaki ilmeğe sapı oturtuyorum. Şimdi diğer sırayı öreceğim için bir diğer sıraya gene ilmek yürütüyorum. Çeviriyorum. Şöyle. Bu sefer yalnız şuraya sanki burası ilmek sırasıymış gibi gelir. Burası ek sırası. Burayı atlıyoruz. Burayı şey olarak örgü sırası olarak düşünmeyin. Şurası sadece ek sırası. Dışarıdan batıyoruz. Dış kanattan batıyoruz. Şöyle. Ben sapı böyle ördüm. Normalde batabilirsiniz. Normal şöyle de batabilirsiniz. Ben biraz daha dokusu gevşek olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şart değil illa sizin de böyle yapmanız. Normalde batabilirsiniz. Diğer sıraya kadar örmeye devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bağlıyorum. Bir sıra daha öreceğim. O yüzden bir ilmek daha yürütüyorum. Çeviriyorum. Şu ek sırasını örgü sırası olarak görmeyelim şurayı. O yüzden şöyle bir sonrasına örerek devam ediyorum. Bu üçüncü sıra. Son sırayı da ördüm ve bağladım. Gayet muntazam oldu. Şimdi içine şöyle ufak bir düz örgüyle cep yapmayı düşünüyorum. Çünkü içine astar dikmeyeceğim. Olduğu gibi kullanacağım. Bir minik cep öreceğim. Şimdi cebini örüyorum. Çok gevşek. 3 kere çıkıyorum. Bir kere doluyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bayağı gevşek bir dokusu oldu. Şöyle 28 trabzan ördüm. Bunu şu içine şöyle dikeceğim. Telefon koymak için, cüzdan koymak için ve bir de cebi olmuş oluyor. Cebi de diktim. Telefon alacak kadar hacimli küçük bir cep oldu. Püskülün şimdi eşini yapıyoruz. Diğerini 30 kere doluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35 kere doladım. Kesiyorum. Kartondan çıkarmadan şu arasından bir ip bağlıyorum, sıkıştırıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Şimdi kartondan çıkarıyorum. Tam hizalıyorum şu bağladığım yerle.
Şöyle hazırladık. Bunun da şu yandan bağlamam gerekiyor. Sıkıştırmam için. Şöyle doluyorum. Şu içinden tığ geçiriyorum. Fazlalıkları püskülün içerisine alıyorum. Şöyle tutuyorum. Fazla olan ufak tefek şu fazlalıkları da kesiyorum. Tamam, yeterli. Bunları birbirine zincirle ekliyorum. Tığımı şurada bağladığım yerden geçiriyorum. Uzunca tutuyorum. Şurada sıkılaştırıyorum. Şunu da şu içinden geçirip püsküle dahil edeceğim. Ve diğer püskülü 28 santim örmüşüm. 28 santim zincir örüyorum şimdi. Ve çanta bitti. Çıt çıtını diktim. Çok güzel, çok hacimli. Gerçekten içi çok geniş. Kullanışlı bir çanta oldu. Modeli zaten çok beğeniyordum. Bu ipin de dokusunu ben seviyorum. Sert ip, az işlenmiş, ham bir ip. Fakat çantaya çok yakıştırıyorum. Biraz dediğim gibi diğer çantalara nazaran bir tık daha ağır oldu. Ama inanın kullanırken elinizde bunu hiç hissetmiyorsunuz bile. Tavsiye ederim, bu ipleri kullanın. Bunların renkleri de çıktı dediğim gibi. Onları da kullanın. Çok güzel çantalar örersiniz. Çok da maliyeti olmaz. Ama dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi diğer iplerle de harika olur. Onları da tavsiye ederim. Güzel ipler çünkü. Beğendiyseniz ve yardımcı olabildiysem çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ördüğünüz ürünleri, videolarımdan bakarak ördüğünüz ürünleri de Çanta Turkuaz Instagram sayfama yollarsanız hikayemde severek paylaşırım. Görüşmek üzere.